Bugün konuğum Eyüp Hoca. Eyüp hocamız hem gıda mühendisi hem de vücut geliştirmeci, milli sporcu kendisi. Kendisiyle bugün güzel bir video çekeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Aynı devam ediyoruz işte. Çalışıyoruz, devam. Videolar çekmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar işte. İnsanları işte bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sizin nasıl gidiyor? İyi hocam, bizim de aynı. Biz de sizin gibi bu konuda bizim camiaya bakış açısıyla yaklaşan gerçekten hocalarımızın eksikliğini çok yaşıyoruz. O yüzden yani sizler gibi değerli hocalarımızın olması bizi mutlu ediyor. Çünkü sizin baktığınız, paylaştığınız YouTube'da özellikle ve paylaştığınız ve belirttiğiniz konular aslında bizim kendi vücut geliştirme camiasının içerisinde de birçok konuyu bağlayan konular. Aslında kimsenin de diyalog kurup da cevabını alamadığı soruların cevapları. O yüzden ben de bunun için teşekkür ederim hocam size. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Elimden geldiği kadar bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Sonuçta vücut geliştirme camiasında aslında kendi tecrübeleriyle elde ettikleri çok değerli, kıymetli durumlar var aslında. Bilgiler var aslında. Evet. Yani sonuçta hiçbir insana bu çalışmaya bu dozu falan verme şansı yok bilimsel çalışmalarda. Ama çıkan sonuçta dehşet yani. Yani tabii insanları da bilgilendirmek lazım. Ya ben bugün özellikle sütle ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü yani süt hayatımızda çok yeri var. Süt ve süt ürünlerinin işte protein tozları, amino asit tozları, peynir altı suyu, yoğurt, tereyağı ve bir sürü süt ürüne katılıyor süt ürünleri. Evet. Şimdi ben açıkçası bu sütle ilgili zararlı mı, yararlı mı, seninle ilgili bununla ilgili fikirlerini almak istiyorum. Buradan başlayalım yavaş yavaş. Tabii hocam. Öncelikle şeyden başlamak lazım. Sütün içeriğinde ne var? Yani süt bizim için faydalı mı? Bizim için zararlı mı? Ya da şöyle diyebiliriz hocam. Süt tüketilmesi ve alternatifi olmayan bir besin kaynağı. Bu şekilde de değerlendirmek lazım. Her şeyden önce sütün içerisindeki bileşenleri bilmek lazım. Eğer bunları bilirsek sütün fayda zarar konusundaki değerlendirmeyi de daha iyi yapmış oluruz benim fikrim. Evet. Şimdi sütün içerisinde ne var hocam? Sütün içerisinde yaklaşık %86, %87 oranında su. Evet. Geri kalan kısımda kuru madde olarak adlandırılıyor. Yani kuru madde diye ifade ettiğimiz kuru madde diye Tamam. Kuru madde diye ifade ettiğimiz içerikler şunlar hocam. Hepimizin bildiği sütün içerisindeki protein, yağ, laktoz ve diğer mineral ve vitaminler. Vitaminler grubu, özellikle B grubu vitaminler var ama çok düşük sayıda diyebiliriz. Geri kalanlar da mineraller. Aynen. Özellikle bu minerallerin içerisinde işte potasyum var, sodyum var, magnezyum var, kalsiyum var. Ama ağırlıklı olarak süt denilince aklımıza gelen ilk içerik, besin içeriği kalsiyum olur. Aynen. Herkesin aklına gelen ilk bu oluyor. İsterseniz kalsiyumdan başlayayım. Daha sonra sütün içerisindeki diğer bileşenleri açarak devam edelim hocam. Aynen. Çünkü bunları bilirsek sütle ilgili detaylı bilgiye sahip olmuş oluruz. Çünkü genelde sütle ilgili paylaşılan bu konuyu anlatacağımızla ilgili bir süt ve süt ürünleriyle ilgili paylaşılan videolara da baktım YouTube'da. Aynen. Genelde şöyle konular geçilmiş. Süt tüketmeyin, içerisinde laktoz var. İşte yetişkinler için tüketilmeye uygun bir besin kaynağı değil diyerek geçiştirilmiş. Ama sebep sonuç ilişkisi hiç yapılmamış. Tabii, aynen. Bu bakımdan bir video gerçekten süt ve süt ürünleriyle ilgili çok faydalı olacak. Çünkü biz de şimdi kendi camiamızın içerisinde hocam, ben de eğitmenlik yapıyorum. Öğrenciler geliyor. Süt ve süt ürünleri biraz kısıtladığımızı görünce hocam niye tüketmeyeceğiz? Ben şunu şeyde bile yaşadım hocam. Diyetisyen, ben hastanede danışmanlık da yaptım. Gıda mühendisi olarak çalıştığım dönemde. Diyetisyenlerle çalışıyordum. Mesela diyetisyen dahi bana sordu. Süt ve süt ürünleri niye tüketmiyorsunuz siz? Sebebi nedir diye. Bu kadar faydası varken. Herkes üstü kapalı gitmiş hocam süt ve süt ürünleri konusuna. Gerçekten yani. Burada dediğim gibi. Doğru. Dediğim gibi burada sütün içerisindeki bileşenleri bilerek yola çıkarsak çok daha rahat bir bilgiye ulaşacağız. Ne dedik? Kalsiyumdan bahsettik. Kalsiyum özellikle bebeklerde ve fizyolojik sürecini tamamlamayan çocuklarda kalsiyum kemik gelişimi için çok önemli hocam. Hepimiz biliyoruz bunu. Aynen. Bunun dışında
sütte olan laktoz dediğimiz bir besin var ve onun dışında yağ var. Sütteki yağın da %70'i doymuş yağdır hocam. Evet. Süt bileşenleri bu şekilde ilerliyor. Hatta protein oranı %3.4'lerde yanılmıyorsam. Yağ oranı da aynı şekilde. Laktoz %4 civarında. Şimdi bileşenleri öğrendik. İçeri süt tüketmemizdeki en önemli sebeplerden bir tanesinin kalsiyum olduğundan bahsettik. Ama bu kalsiyum ağırlıklı olarak dediğim gibi bebeklerde fizyolojik sürecini tamamlamayan çocuklarda kemik gelişimi için ve birçok fizyolojik sürecin tamamlanması ve devamlanması için önemli. Evet. Peki bu yetişkinlerde bu durum nasıl oluyor? Ayrıca şöyle bir şey daha var. Onu dipnot olarak ekleyelim hocam. Şimdi laktozdan bahsettik. Laktoz 2 tane monosakkarit dediğimiz basit şekerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bunlar da glikoz ve galaktoz hocam. Aynen. Şimdi burada yine çocuklarda tüketilmesindeki en önemli sebeplerinden birisi laktozun oluşumunda etkili olan galaktozun özellikle bebeklerin beyin sağlığı ve sinirsel iletim gibi fonksiyonların gelişmesinde önemli olduğu için laktoz da burada ön plana çıkıyor. Bu bahsettiğimiz dediğim gibi tekrarlıyorum bebekler ve gelişim çağını tamamlamamış çocuklar için. Şimdi yetişkinlerde olan tarafına geldik hocam. Aynen. Yetişkinler çocuklarla ilgili kısımda çocuklar için süt tüketilir bir besin kaynağıdır. Kesinlikle. Şimdi yetişkinler için olan boyutuna geldik. Bizim için en önemli boyutlardan bir tanesi bu. Yetişkinler süt tüketmeli mi? Süt tüketilmesi gereken bir besin kaynağı mı? Evet, ya da süt ben niye tüketeceğim? Hocam yani süt tüketmek için benim yani illaki süt tüketmem mi lazım? Süt tüketilmesi vazgeçilmez bir besin kaynağı mıdır? Burada da ortaya şu çıkıyor. Bunu da değerlendirmek için sütün sağım aşamasından başlayarak fabrika sürecine geldiği zaman paketlenip işte reyonlara kadar geliş sürecini iyi analiz etmek lazım. Aynen kesinlikle. Evet baştan başlamak lazım ki yetişkinler tarafındaki problemi değerlendirmek daha kolay olsun. Evet. Şimdi burada da hocam ortaya şu çıkıyor. Bu sizin konunuz. Ben nacizane siz varken bana düşmez ama o konular o biraz hormonal durumlarla ilgili konulardan başlayarak getireceğim konuyu. Zaten sıkıntı orada. Süt üretimi özellikle inek sütünden bahsedecek olursak inek sütünün sağım aşamaları ve sağım süreleri çok önemli. Evet. Maalesef ki hocam her gıdada yaşadığımız gibi insan popülasyonunun artması, nüfusun çoğalması gibi birçok sebepten kaynaklı olarak insanların besin ihtiyaçlarını karşılama noktasında yeterlilik yok şu anda. Doğru. Ne oluyor hocam? Örnek veriyorum hormonlu gıdaların, GDO'lu gıdaların üretilmesine maalesef ki yol açıyor. Aynen. Bu süt için de geçerli. Çünkü normal şartlarda şu anda bir ineğin verebileceği günlük sütün 10 katı kadar süt üretiliyor. Tabii. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi ineklerde bu süt üretimini arttırmak için büyüme hormonları kullanılıyor. Evet. Ya bu büyüme hormonu bile şöyle bir şey var. Ben bilmiyordum bu konuyu. Biraz araştırınca gördüm. Şimdi bir inek normal şartlarda 100 sene önce 5 litre falan süt veriyormuş. Ve süt verdiği dönemde doğum sonrasında laktasyon döneminde yani buzağa yavrusuna süt vermek için hayvan süt veriyor. Yani bunların ırkları öyle bir değiştirilmiş ki hani süt ineği diye alıyorsun ya. Yani bu inek 12 ayın sadece 2 ayında süt vermiyor. O da hani çiftçilerle konuştuğum zaman polikliniğe gelen çiftçilerle konuşuyorum. O 2 ayda hamileliğin son 2 ayı. Yani karnındaki büyüsün diye yani süt sağlamıyorlarmış o ayda. Ve bir inek her sene de hamile kalıyor. Evet. Ve yani, hamilelik süreci de 8-9 ay kısa değil yani. Bir yılın 4'te 3'ünde hamile bir inekten. Yani şunu anladım ben kısacası. Bizim içtiğimiz sütlerin %60'ı 70'i hamile ineklerden sağılıyor. Bu da çok kesinlikle şey yani. Çok ciddi bir sıkıntı. Bahsettiğiniz konuya ilave olarak şunu söyleyebilirim hocam. Özellikle inek doğum yaptıktan sonraki 5-7 günlük süreçte ağız sütü dediğimiz ineğin buzağını yavrusunu beslemesi için tüketmesi gereken süt, o süt süreci, beslenme sürecindeki süt de artık sağlıp tüketime getirilmeye başlanıyor.
ve hamilelik süresi boyunca vücuttaki östrojen hormonunun yüksekliği ve hamileliğin son dönemine kadar artık bu sağım işleminin yapılmasıyla beraber sütteki östrojen miktarında bir artış oluyor. Aslında gelmek istediğimiz konu burası. Aynen, çok ciddi bir artış varmış ya. 30'dan 1000'e kadar, yani hamileliğin son sürecindeki sağlanan sütten ilk baştaki süt arasında yaklaşık 30 kat civarında östrojen farkı var. Sadece östrojen de yok. Prolaktin var, büyüme hormonu var. Bir de progesteron var, her şey var hocam, doğru. Büyük çaplı araştırmalar yapılamıyor ama küçük çaplı araştırmalar yapmışlar. Mesela ben birkaç tane yayın okudum. Yayınlarda diyor ki erişkin erkek kadın artı çocukta 1200 cc, yani 1,2 kilogram süt içiriyorlar. 2 saat sonra işte testosteron seviyesine bakıyorlar. Testosteron seviyesi düşmüş. Östrojen seviyesi artmış. FSH, DH dediğimizde bu gonadotropin, testosteronu arttıran hormonların da düştüğü tespit edilmiş. Ya şimdi bunlar tabii çok küçük çaplı çalışmalar. Hani bunu tabii şey olarak değerlendiremezsin. Neydi onu, işte herkes de böyle olur diye değerlendiremezsin. Süt endüstrisi, yani insanlar on binlerce yıldır süt içiyor, inekleri kullanıyorlar. Yani şey de var tabii, yani bu yeşil devrim oldu ya 1900'ün başında. Evet. Adam birisi nitratı buldu. Nitrattan gübreyi buldular. Gübreden de daha çok ürün ürettiler. Arkasından da işte ıslah edilmiş yem ürünlerini daha çok üretmeye başlayınca yem ürünleriyle beraber daha çok süt sağılmaya başladı. Bütün dünyada adam nitratı buldu diye dünyanın nüfusu 2 katına çıktı. Yani 4 milyar 8 milyara çıktı yani. Evet. Keşfetmeseydi belki. Bu arada nitratın keşfi ödül almış. Yani kimyagerler arasında en faydalı keşif hangisi diye. Karl Bosch diye bir adam ya. Nitratı keşfetmiş. Nasıl? Alman bir adam işte 1900'lerde. Biz ne yapıyorduk o zamanlar bilmiyorum ama. Neyse. Yani sonuç olarak şuraya geleceğim. Bu yeşil devrimle beraber gerçekten şeyde sıkıntılar meydana gelmiyor. Japonlar çok çalışma yapmış bu konuyla ilgili. Japonlar biliyorsun dünyanın 100 yaş üstü en yoğun nüfusuna sahip ülke. 1950'lerden sonra da şey olmaya başlamış. Bunlar da prostat, testis ve meme kanserinin çok ciddi artışları grafiklerde gösteriyorlar. Çok ciddi artışlar meydana gelmiş ve bundan şeyi suçlu tutuyorlar. Sütü tutuyorlar. Niye sütü tutuyorlar? Sütte şimdi östrojen oranı yüksek. Östradiol E2 olarak geçen grup kanserojen etkisi yüksek olan bir grup. Prostat kanseri için. Ve şeyi tespit etmişler. Günlük aldığımız çevreden de, yani soya fasulyesinden de alıyorsun. Şuradan buradan da östrojen alıyorsun ama günlük aldığımız östrojenin çok büyük bir miktarı süt ve süt ürünlerinden. Mesela tereyağda. Tereyağda normal sütten 3 kat daha fazla östrojen var. Daha yoğun ya herhalde, ondan bilmiyorum. Sebebi şu hocam. Hemen lafınıza gireyim. Şimdi steroidler ağırlıklı olarak yağda çözündüğü için tereyağı, krema gibi, peynir gibi ürünlerin, süt, yağlı ürünlerin yağ oranı yüksek olduğu için bunlara daha fazla oluyor. Tabii yağlı sütlerde östrojen oranı daha fazla. Doğru söylüyorsun. Evet. Diğerlerine göre daha fazla oluyor. Zaten dediğiniz gibi burada sadece işte tamam süt aldık, östrojen, bir de yapılan araştırmalarda şöyle deniyor. Yani sütten alınan östrojen miktarının sadece %2 ile %5'lik kısmı sistematik dolaşıma girdiği söyleniyor. Ama sütün içerisindeki östrojenin yüksek konsantrasyonda olması sebebiyle bu gerçekten hormonal anlamda zarar veriyor. Bir de dediğiniz gibi hocam, bir tek bu östrojen sütlü yok ki, süt ve süt ürünleri de var. Tabii, bir de günlük tüketim, prolaktini var, progesteronu var. Progesteron var. Bir sürü hormon var. Yani bir tek hayvan östrojen salgılamıyor ki. Testosteron da var ama çok düşük miktarda. Çünkü dişi inek yani. Konu şeye gelecek ama hocam, belki yine bizim steroid konusuna gelecek ama yani biz şimdi bazı aldığımız steroid gruplarında progesteron artışını tetikleyen bu steroid gruplarını aldığımız zaman bazen östrojenin yarattığı etkileri de yaratmış oluyor. Tabii. Yani aslında östrojeni de tetikliyor. Meme büyümesi, jinekomasti gibi problemleri de yaratıyor. Bu yüzden dediğiniz gibi sadece östrojenden değil, progesteron da var, prolaktin de var. Aynen. Bunlar da östrojen üzerinde olumsuz bir etki yaratabiliyor. Bu da hormonal anlamda bir problem yaratabiliyor. Aynen. Ayrıca şöyle bir şey daha var hocam. Bunu da yani önemli bir not olarak eklersek. Şimdi bazen kişiler beslenmesinde düşük lifli ya da hiç lif almayan diyetleri tercih ediyor. Evet. Burada şöyle bir sıkıntı ortaya giriyor. Özellikle düşük lifli diyetlerde hocam
Ee, östrojenin sindirim sistemi tarafından emilimi daha fazla artıyor. Kesinlikle, evet öyle bir durum var, doğru söylüyorsun. Bu da aslında hani bir beslenme modeli ya da beslenme biçimi çizerken işte diyelim ki beslenmenizde süt ve süt ürünlerini yoğunluk tüketiyorsunuz. Bir anda lif içeren gıdaları tüketmiyorsunuz. Düşük lifli bir beslenme programınız var. Aynen. Bu daha da tetikleyebilir. Yani bir sürü yan unsur oluşuyor aslına baktığımız zaman. Doğru, şöyle bir şey var. Bak, aynı sistem, östrojenin geri emilim sistemi testosteronda da var yalnız. Yani testosteron da bağırsaklarda parçalanıyor. De bağırsaklarda parçalanıyor. Çünkü karaciğerden atılıyor ya. Safra asitleriyle birleştikten sonra bağırsak metabolize edebiliyor aynı şekilde, dediğin gibi. Bir de dediğin gibi işte östrojen lifli besinlerle daha iyi atılıyor vücutta. Yani özellikle kadınlar için çok büyük bir problem. Fonksiyonel tıpta zaten kesinlikle lifli beslenmeyi öneriyorlar. Meme kanserinden uzaklaştırabilmek için kadınları. Çünkü orada aynı senin dediğin gibi lifli gıdalar çok önemli. Ya. Gerçekten çok önemli orada. Kesinlikle hocam. Burada da bu noktada dediğim gibi östrojenle beraber bizim her zaman tabir ettiğimiz, konunun başında da konuştuk aslında. Hani deri altında su tutumuyla beraber derinin kalınlaşması gibi problemlere de yol açıyor. Bahsettiğimiz konuşmalarımızın arasında da geçti. Jinekomasti, kadınlarda meme kanseri, rahim kanseri gibi, erkeklerde işte bahsettiğiniz hocam FSH, LH değerlerinde düşme. Testosteronu bayağı bir düşürüyorsunuz değil mi östrojen? Yani evet hocam. Ama belli dönemler hocam ya. Östrojen çok belli dönemlerde tamamen dip de yapmamak lazım. Hani konuşmuştuk ki hocam size daha önce. İşte antiöstrojenlerle aromatoz inhibitörleri hangileri hangi dönem kullanmalı gibi durumda. Yani tam dibe de vurdurmak bizim işimize gelmiyor aslında. Evet. Doğru bir şey de değil. Ama yani o cilt altı iyice inceltmek için, gerçi artık siz milimetrik çalışmaya başlıyorsunuz belli bir saatten sonra. Evet hocam. Ya başında bahsettiniz hocam. Her şeyi biz denek olarak kendimizde kullanıyoruz. Evet, milimetrik oluyor artık. O da iyice, hani normalde cilt altında yağ dokusu olmayabilir tabii ama o iyice böyle iyi incelsin. Deri inceliyor. Deriz hocam biz, zar. Deriyi kaldırıp böyle telefonun ışığı vardır ya. Işığı tuttuğunuzda arkadan gözüküyorsa tamam olmuştur hocam. Biliyorsan arkadan tamam. Tabii. Kopyala. Koyuyorsun Kur'an okuyor. Evet hocam, bizdeki ölçü o. dediğiniz gibi. Yani burada dediğim gibi hocam, süt konusuna gelirsek östrojenle ilgili durum aslında peynir altı burada. Peki hocam? Peynir altı suyu için. Ya o da şimdi oraya gelelim. Peynir altı suyu. Şimdi süt %80 kazeinden oluşuyor hocam. Evet. Kazein de aslında sindirimi zor bir besin ve şöyle bir zararı da var. Yanılmıyorsam çok yüksek miktarda kazein içeren besin tüketilmesi aynı zamanda kemik gelişimine değil, kemiklerin kemik kırılması ya da kaybetmesine. Evet öyle problemlere yol açabiliyor hocam. Burada geri kalan %20'lik kısım da peynir üretiminden sonra arta kalan peynir altı suyu diye ifade ettiğimiz whey proteinler aslında. Whey proteinler aslında. Bu proteinler de birçok işlemden geçtikten sonra işte satışa sunuluyor. Aynı sütte olduğu gibi, mesela sütte de birçok işlem var. Pastörizasyon, homojenizasyon işte. Homojenizasyon dediğimiz işlem sütün o yağının üst kısmına çıkmadan eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak için sütün içerisinde uygulanan bir işlem gibi. Ama şöyle bir şey daha vardı hocam. Bu tür işlemlerin hiçbirisi sütün içerisindeki östrojenin değerini etkilemiyor. Maalesef böyle bir şey var. Oradan yola çıkarak şuraya geleceğim. Aynı şekilde yani whey protein üretiminde de aynı işlemlerden geçiyor aslında. İşte pastörizasyon işlemi gerçekleşiyor, ısıl işlem gerçekleşiyor. Burada protein tozu üretiminde işte ilk başta filtrasyon dediğimiz birçok işlemden geçiyor. Bunun sonucunda da sütün içerisindeki şöyle değişiklikler oluyor. Laktoz parçalanıyor, içerisindeki yağ oranı düşüyor ve protein oranı artmış oluyor. Aynen. Aslında baktığımızda bu tarz değişiklikler oluyor ama östrojenle ilgili yine baktığımız zaman çok da ekstrem bir değişiklik
Ya belki Olmuyor artık. bu işlemler belki birazcık şeyi düşürebilir. Belki işte o amino asitlerin o kolesterol yapısının belki bozulmasını sağlayabilir belki. Düşürüyor hocam kesinlikle. Orada mesela bazı durumlarda şey yapıyorlar. Bazı protein tozları var. İşte whey protein, izole Ya ses gitti abi. proteinler diye e, ayrılıyor ya da hidrolize. Burada şöyle bir işlem oluyor mesela. Normalde hidrolize dediğimiz protein tozlarında ya da izolede ağırlıklı olarak yağ oranı sıfırlanmış ya da içerisindeki laktoz oranı sıfırlanmış ama protein içeriği yüksek. Amino profili de bahsettiğimiz bu BCA grubu diye adlandırdığımız işte lösin, izolesin, valin gibi baş çeken BCA gruplarının daha yüksek olduğu, kaliteli proteinlerin daha yüksek olduğu bir grup. Bunu da şöyle yapıyorlar hocam. Bunu pastörizasyon gibi ısıl işleme soktukları zaman bunlar zaten değerinde ve miktarında bir kayıp oluyor. İlla ki. Yurt dışında yapıyorlardı. Türkiye'de yapıyorlar mı bilmiyorum. İyon değişimi diye bir yöntem olması lazım. Bu yöntemle beraber bu içeriğini koruyabiliyorlar. Amino asit profilini, özellikle BCA profilini. Bunu bu yöntemle koruyabiliyorlar ama diğer yöntemlerde uygulamada ister istemez içeriğindeki protein bileşenleri, elzem esansiyel amino asit dediğimiz BCA profillerinde bir azalma oluyor ister istemez. Tabii, bir miktar azalma. Ama Yani. belli bir miktar oluyor ama içeriğine baktım. Ses gitti yani. Whey proteinler içerik bakımından BCA profili en yüksek olan protein kaynakları, en kaliteli protein kaynakları olmuş oluyor. Tüketimi de kolay. Tüketimi de kolay, yani sindirim. Seste sıkıntı var. Biraz azaldığı için o yüzden de sindirimi de daha kolay oluyor. Burada aslında laktozu da biz değinmiştik hocam bahsederken. Laktozun yanında bir de şöyle bir değerlendirme de yapabiliriz aslında sütle ilgili, süt ürünleriyle ilgili. Laktik asit. Evet. Aslında yoğurt gibi süt ürünleri laktik asit fermentasyonu bakımından uygulanabilir ve yoğunluğu çok olan süt ve süt ürünleri grubunda. Bir ara şey oldu ya hocam, böyle alkali beslenme popüler oldu. Tabii. Yani hala popüler aslında. Yani yurt dışında, Japonya'da acayip popüler ya. Yani geçirmişler artık yani. Tedaviye geçirmişler ya adamlar. Hidrojenize suyla ilgili, alkali suyla ilgili oradan da mide kanseri çok fazla ya. O bayağı popüler yani. Yurt dışında hala bence popüler ya. Aslında şey oluyor baktığımız zaman hocam, popüler bir beslenme aslında sağlık açısından da faydalı bir beslenme. Yani vücudun asidik olmasından ziyade alkali olmasını sağlayarak birçok fonksiyonda hücrelerin yenilenmesi, birçok hastalığın önlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması anlamında önemli. Evet. Şimdi vücudumuz asidik olduğu zaman hocam çok fazla laktik asit içeren ürünlerin tüketimiyle beraber ya da laktik asit içeren besinlerin tüketimiyle beraber vücuttaki asidik oranı daha da artacak. Evet, artıyor. Bununla beraber genellikle bizde laktik asit antrenman esnasında kandaki oksijen seviyelerinin düşmesiyle beraber pürüvat döngüsü vardır hocam. Evet. Orada laktik asit oluşumu gerçekleşiyor. Bizde işte kas ağrısı, yorgunluk gibi problemlere yol açabiliyor. Aslında vücudun için de önemli ama mutlaka olması gerekiyor. Tabii ki hocam, kesinlikle. Kasların dinlenmesi lazım. Dinlendikçe kasların gelişimi daha da iyi oluyor. Ve aynı zamanda vücudun asitlik olması demek hocam. Vücutta bu serbest oksijen radikalleri diye bahsettiğimiz bağışıklık sistemi, özellikle bu serbest oksijen radikalleri de egzersizden sonra ortaya çıkıyor. Tabii, baktığınız zaman. Aynen. Bu serbest oksijen radikallerin de daha da ortaya çıkarılacak bir etki oluşturulduğu zaman bu sefer bağışıklık sistemi de düşüyor. Bağışıklık sistemi antrenman oluyor aslında bağışıklık sistemi için. Dediğin doğru. Evet. Antrenmandan sonra grip, nezle işte ya da böyle soğuk algınlığı bir şey yakalama daha kolaylaşıyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Ama işte toparlayınca vücut kendini daha güçlü yapıyor. Bir de daha da iyi oluyor kesinlikle. Diyet var galiba. Bu laktik asiti arttırsın diye ketojenik ürünler çıkartmaya başladılar şimdi. Tabii hocam, bazı diyet profilleri var işte. Ketojenik diyet diye adlandırdılar. Bir ara farklı diyetler çıktı. Sadece su diyetleri şimdi duyuyorum popüler olarak ortaya çıkıyor.
Ama burada da şöyle sıkıntılar hocam oluyor. Benim şahsi fikrim, şimdi diyetlere yanlış diye, ama nasıl süt tüketimiyle ilgili bahsettik ki hocam. Evet, evet. Şimdi süt tüketimiyle ilgili olabilecek zararlardan bahsettik. Aynen. Şimdi süt tüketimine bebekler için ve gelişim çağında olan çocuklar için zararlı diyemezsek, aynı şekilde bu ketojenik diyet gibi diyetlere de belli bir sürede zararlı diyemeyiz. Örnek veriyorum, uzun solukta yapılması uygun olmayan diyetler. Aynen öyle ya. Aynen. Ketojenik diyetleri genelde, yanılmıyorsam hocam, Parkinson değil. Alzheimer. Ne diyeyim hocam? Alzheimer hastalarında genelde ketojenik diyetleri kullanıyorlar. Bu da dediğim gibi o süreçte Alzheimer hastalarının olumlu yönde reaksiyon vermesine sebep oluyor. Genelde tıpta kullanılmış aslında ketojenik diyet. Ketojenik diyeti daha çok herhalde benim anladığım kadarıyla işte vücut hani böyle yorulmuş. Tamam mı? Laktik asit artmış. İşte sanki bir antrenmandan çıkmış. Hissini yaratsın diye ketojenik diyeti yüklüyorlar vücuda. Onun sonuçlarını daha kolay alabilmek için aslında, dediğin gibi. Yani onun dışında ketojenik diyette bir sürü farklı diyet çıkıyor. İşte ketojenik çıkıyor. Protein ağırlıklı diyet çıkıyor. Biraz önce dediğin gibi su diyeti çıkıyor. Akdeniz diyeti çıkıyor. Ama şimdi bakıyorlar mesela, yani uzun ömür konuşuyorsak misal, İtalyan insanlarına çok araştırmışlar, bakmışlar. Hepsinden yiyor adam sonuçta. Karbonhidrat da yiyor. Evet. Şey de yiyor, tahıl da yiyor, balık da yiyor. Ama bu piramit şeklinde yani. Evet. Burada değil mi hocam problem aslında baktığımız zaman? Yani vücuttaki bütün hormonal sistem, nasıl biz dışarıdan bir testosteron aldığımız zaman vücuttaki endojen testosteron üretimi belli bir süre sonra baskılanıyor. Aynen. Tabiri caizse şöyle oluyor. Ya ne gerek var, zaten vücutta var gibi bir durum oluyor. Yani aslında çoğu hormon için benim fikrim hocam aynı şey geçerli. Bir hormona ya çok çalıştırırsanız ya da çalışmayı unutturursanız o hormonda direnç oluşuyor. Kesinlikle. Ya aynı şekilde ketojenik diyetlerde de karbonhidrat oranı çok çok düşük olduğu için vücutta artık insülin salınımı ile ilgili bir direnç oluşmuş oluyor. Aslında bu diyetlerde çok uzun sürede tip 2 diyabetik başlangıcı da olmuş olabiliyor hocam. Yani sonuçta doğal bir diyet değil yani. Doğal bir diyet değil. Evet. Benim tanıdığım dediğin gibi çok uzun yıllar ketojenik diyet yapan insanlarla da tanıştım. Hatta geçen gün yazısında yazdı. Benim kuzen vardı. 20 senedir ketojenik diyet yapıyor. Yani işte bağırsaklarına polipler çıktı. Ondan sonra benim yaşlarımda, 45 yaşlarında, çok tepesi attı tabii yani. Ama şöyle, bu özellikle diyeti yaptı. Yani gluten diyeti ağırlıklı yaptı diyetini. İşte ama mesela tiroidle ilgili problemleri vardı. Bu tiroidin bir hastalığı vardı, immün bir hastalığı. Ona karşı ama o hastalığı kendi kendine yenmeyi becerdi gerçekten gluten diyetiyle. Süt ve süt ürünlerine de diyet yapmayı bıraktı. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Hani şunu söyleyemiyor insanlar. İşte şu diyet sağlıklıdır, şöyle yap. Bu diyet sağlıklıdır, böyle yap. İşte yumurta zararlıdır, yumurta yeme. Sonra aradan birkaç yıl geçer. Yok, yumurta iyiymiş ya, yiyelim yumurtayı. Hani sonuçta mesela günlük 200 mg süt içsen o kadar bir zarar gelmez. Yok, öyle bir zarar gelmez. Dediğimiz gibi hocam bu şeyle alakalı bir durum. Abartmayla alakalı biraz. Abartmayla alakalı bir durum yani. Şimdi yani. Değil mi? evet, şimdi benim açımdan süt tüketilebilir bir besin kaynağı değil. Çünkü ben kendi sporcu beslenmemde sütün alternatifi çok fazla besin var. Aynen. Benim için faydalı olan ve tüketmem gereken. Evet. O yüzden dolayı baktığınız zaman hocam günlük bir bardak süt tabii ki bir problem yaratmaz, ama dediğimiz gibi süt ve süt ürünlerini yoğun bir şekilde tüketersek genele vurduğumuz zaman bu problem yaratabilir. Bahsettiğimiz konularda problem oluşturabilir. Sporda siz nasıl etkiliyor peki? Spor diyetinde nasıl etkiliyor süt? Hocam bahsettiğim gibi spor diyetinde ağırlıklı olarak deri altı su tutması, derinin kalınlaşması. Eğer bunu profesyonel müsabık bir sporcu ya da sedanter biriyle karşılaştırırsak baktığımız zaman aynı şekilde bizim vücudumuza aldığımız ilaçlardan kaynaklı olarak zaten vücutta bir östrojenle ilgili bir problem oluşuyor. Bunun üzerine tekrar sütle bunu tetiklemek birçok reaksiyonu vücudumuza yaşatmamız anlamına gelecek. Ya bazen bana şöyle hastalar geliyor. Mesela şimdi adamın testosteronu 300'lerde falan. Bir bakıyorum östrojen 50'leri bulmuş.
Östrojen bayağı yüksek. Yani işte adamda da sertleşme problemi var ya da erektil disfonksiyon sıkıntısı var filan. Yani orada mesela östrojeni birazcık da düşürürsen ki ya da östrojen kaynağını arıyorum adamda. Neden senin östrojenin yüksek filan diye. Beslenmesini filan sorguluyorum işte. Ne yiyor, ne içiyor, nerede, hangi fabrikada çalışıyor, fabrikada ne iş yapıyor filan. Ya da hayat alışkanlıklarını filan sorgulamaya çalışıyorum. En son olmazsa dediğin gibi işte şeyini değiştiriyorum bu sefer. Östrojeni iyice baskılayacak bir şey veriyorum yani. İşte anti-aromatuz inhibitörü falan veriyorum. Yani kişi tabii hemen cevap alamasa bile belli bir süre sonra östrojeni baskıladığımız zaman testosteron da artmaya başlıyor. Serbest Evet. testosteron da artıyor özellikle. Çünkü testosteronu, östrojeni ben düşürdüğüm zaman seks hormon binding globulin de biraz düşüyor. Arkasında Evet. bağlanacak yerde kalmıyor. Aromatizasyonu da engellemişim zaten. Serbest testosteron Evet. bir miktarda artıyor yani. Sadece hani şeyleri düzeltmeden böyle Clomen gibi herhangi bir ilaç vermeden bile arttırabiliyorsun. Ama östrojen de hakikaten çok da düşürmemek lazım dediğin gibi. Çok da düşürünce bu Yok. sefer cinsel şikayetler tekrar çıkabiliyor. Tabii hocam aslında bu konuda sizin bilginize danışacağım. Yani östrojen bizim için de şu aslında ereksiyon gibi problemlerin yaşanmaması için belli noktalarda östrojene de ihtiyacımız var diye Kesinlikle. biliyorum. O, Aynen. o yüzden dolayı yani o yüzden bahsettiğimiz konu çok dibe vurdurmak bizim açımızdan çok da olumlu değil. Aynen prolaktin Aslına erkekte baktığınızda. mesela. Prolaktinin erkeklerde ne işe yaradığı belli değil tam olarak. Ama prolaktini çok düşürdüğünüz zaman işte Gabaser gibi ötekisi neydi unuttum şimdi aklıma gelmiyor. Düşürdüğünüz zaman gerçekten hastada belli bir süre sonra birkaç hafta sonra cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu gibi şikayetler meydana geliyor. Hemen gelmiyor tabii akabinde ama birkaç hafta içerisinde problemler meydana gelmeye başlıyor. Yani. Sıkıntı oluyor yani. Ama tabii Bizde de şey aynı. de var. Yani cinsel isteksizliği konuşuyoruz madem şey de çok sıkıntı oluyor. Testosteronun dalgalanması. O Evet. dalgalanma bazen yüksek, bazen düşük. Vücut da bir ayar tutturamıyor kendine. Şöyle bir şey var mesela. Şimdi mesela bir hayvanın testislerini al mesela. Ertesi gün ya da 2 gün içerisinde testosteron sıfırlanıyor kanda. Ama hayvan birkaç haftada ilişkiye girmeye başarıyor. 2-3 haftada ilişkiye giriyor. Ondan sonra 2-3 hafta sonra birden bitiyor her şey. İşte hani testosteron yokken bile vücutta ilişkiye girebiliyor. Hani nasıl oluyor bu iş? Yani baktığın Evet zaman hocam. sistem farklı işliyor aslında. Beyin biraz farklı işliyor. Şöyle de bir şey var. Beyinden penise giden sinyal de çok önemli. İşte o testosteron Evet. tabii bunu sağlıyor ama yavaş yavaş oluyor. Hani bu şeye benziyor. Aynı antidepresan veriyorsun adama. Mesela Lustral veriyorsun ya da işte başka bir şey. İçtiği gün hemen kanda etkisini gösteriyor, fizyolojik olarak etkisini gösteriyor ama kişinin bundan rahatlaması, buna cevap alması 2-3 hafta sonra, bir ay sonra filan meydana geliyor. Testosteronun da hem kısa vadeli hem de uzun vadeli etkileri var aslında baktığın zaman. Evet. Evet Yani, hocam. Yani yani dediğiniz gibi dalgalanmalı aslında. tabii. Ya bir şey öyle oluyor mesela. Adam şey yapmış, kür yapmış, bırakmış. Bir ay geçmiş aradan. Erektil fonksiyonları gayet iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. 2 ay sonra ya da 3 ay sonra sertleşim bozukluğu başlıyor. Diyor ki hocam ben Evet. diyor kilo bırakalı diyor işte diyor 3 ay oldu diyor ben de diyor gayet iyiyim diyor. Klomen de kullandım ben diyor. Ama klomen kullandıktan sonra mesela şeye bakmamış. Testosteron seviyesi tekrar aynı kalmış mı? İşe yaramış mı? Bitmiş mi? Bakmamış ona. Ondan sonra diyor ki aslında şöyle olmuş oluyor. Adam kilo bırakıyor. Klomeni kullanıyor. Belli bir miktarda yükseltiyor testosteronunu. Sonra ama şey değil yani normal seviyeye falan gelmiyor. Oksandrolonla ilgili ne düşünüyorsun? Fikrin nedir? Zararları, yararları yani işte e, yani tabii çok sık kullanılıyor biliyorsun zaten. Hı hı. Yani pre-workout olarak kullanılıyor. Ben şimdi Ya, onun zararlarıyla ilgili bir video çekeceğim. Ama hani senin fikrin nedir onunla ilgili? Oksandrolon ağırlıklı olarak baktığımız zaman bizde östrojen üzerinde çok olumsuz etkisi yok. Aynen. Yani birincisi buradan başlamak gerekiyor hocam. İkincisi de oksandrolon gibi ya da tablet olarak adlandırdığımız birçok işte oksandrolon olsun, vistrol olsun, anapolon olsun gibi hangi sınıfa gruba dahil edersek edelim bunlar karaciğer üzerinde toksik etkisi var. Evet. Bir kere burada bir olumlu bir olumsuz tarafı var. Aynen. Yani özellikle oksandrolonun definasyonun son dönemlerinde ya da yarışmaya 2 ay kala
olacak dönemlerde kullanılmasının tercih edildiği bir ürün. Aslında bayanlarda da bu kullanılıyor. Çok. Diğer steroid gruplarına göre bayanlarda işte bazı hormonal değişiklikler yaratmıyor belli dozda belli kullanımda. Evet, androjenik etkisi düşük. Daha az yaratıyor ama bunu sadece ne bileyim fiziksel aktivitede performans kazanmak ve biraz da vücutta anabolik süreçlerde destek olmak için kullanmak isteyen birisi için o hedefine göre yarışmacı boyutunda değilse hem güç verebilir hem de kas protein sentezini arttırabilir. Aynen. Aynı zamanda da dediğim gibi yağ yakım sürecinde ağırlıklı olarak tokluk hissiyle beraber yağ yakım sürecinde de destek olmuş olur. Yağ yakım sürecinde de etkili aslında. Aynen. Yani kullanılabilir. Diğer steroid gruplarla karşılaştırdığımız zaman hocam yani tek başına kullanılması bir fayda göstermez de evet. Hani bir etki yaratmaz da hani birisi de kullanmak istiyorsa tek başına oksandrolon kullanayım. Geçenlerde bir eczacı, bir çok sevdiğim bir büyüğüm vardı. O benden istedi mesela. Şaşırdım niye istedin diye. Ya çok yani başladı bu aralar. Pre-workout olarak. Hani antrenman öncesi atayım falan diye. Dedi işte güç artışı sağlamak için vesaire bunun için kullanmak istiyorum dedi ama yani onun alacağı yani antrenman öncesi alacağınız yanılmıyorsam bir 10 miligramlık bir oksandrolon öyle zirveye çıkaracak bir etki yaratmaz hocam ya. Evet. Hani çok böyle ekstrem bir şey olarak görmüyorum onu. Günde alınan bir tablet ekstrem bir durum yaratmaz. Ne bile almıyor. Mesela haftada 3 gün antrenmana gidiyor ya. Haftada 3 gün kullanıyor ama tabii şey var ya sonuçta testosteron düşürüyor. Yani kesinlikle hocam. Yani onu mesela genelde testosteronla beraber kullanıyorlar herhalde değil mi? Yani o genelde testosteronla beraber kullanıyor. Genelde benim definasyon küründe olduğu için testosteron propionatla yanında da aslında baktığımız zaman mastoron gibi yine bir östrojen konusunda olumsuz etki yaratmayacak diğer ürünlerle beraber kullanılıyor. İşte Vinstrol de eklenebiliyor buna. İşte bu ürünlerle beraber bir kür kombinasyonu oluşursa burada işlevini yerine getiriyor. Evet. Ama tek başına hocam bir pre-workout olarak ben çok yani etki alınabileceğini düşünmüyorum. Belki psikolojik olarak kendini iyi hisseder bilmiyorum. Aynen. Ya bir de şöyle adam çok hamdır ya pek bir şey yapmıyordur hiçbir şey yapmıyordur yani öyle bir sürü insan var yani spor salonuna giden. Yani gidiyor mesela zaten ham ya şöyle etki yaşıyorum ben mesela yaşlı kadınlarda ben Primobolan veriyorum bazen. Primobolan var. Evet. Ya da yaşlı erkeklerde düşkün böyle yani. Zaten bu ilaçların çıkış amacı da o düşkün hastalar için yani. Birazcık hayat kalitesi diye. Hakikaten tek doz işe yarıyor ya. Yani o yaşlı yani birkaç ay sonra geliyorlar hocam. Neydi o iğnenin? Doğru hocam yarayabilir. Ama şundan ister istemez. Yani hiç olmazsa kalkıyorum geziyorum evin içerisinde bir şeyler yapıyorum filan. Yani o önemli tabii. Bütün gün oturuyor duruyor. Yani uykusu geliyor, uykusu açılıyor. Biraz enerji geliyor insana. Yani zaten insanlar yani şu yüzyılda herkes enerji peşinde koşuyor. Herkes yorgun ama hocam. Herkes. Benim etrafımda ne kadar kişi varsa şikayetlerinin %90'ı yorgunluk. Hiçbir şey yapmıyorum ama yorgunum. Ama şey olabilir dediğiniz gibi hocam. Öyle bireylerde kesinlikle etkili olabilir. Hatta şey de hani çoğu ilaç zaten bu androjenik, anabolik, bu steroid gruplarının hepsi aslında tıp alanında bir tedaviyi geliştirmek için kullanılmış. Mesela Deka dahi büyüme hormonları çıkmadan önce aslında cücelik tedavilerine dahi kullanılmış. Baktığımız zaman. O yüzden dolayı hocam bu işte fayda zarar olayını da değerlendirmek lazım. Şimdi ben oksandrolon kullanana kadar antrenman öncesi güzel bir içerisinde arginin olan, kreatin olan, nitrik oksit olan bir pre-workout kullanmayı tercih ederim. Mantıklı. Yani uzun benim şahsi fikrim. Tabii uzun vakit. Yani uzun soluk. Çünkü neden testosteronu baskılayacaksın yani haftada 3 kere alsan bile testosteronun %10-20 düşecek yani. Orada o yok. Kesinlikle hocam yani sürekli almaya devam ettiği zaman zaten bir 4. ya da 6. haftadan sonra iyice baskılanmaya başlayacak. Ne kadar olursa bence o fayda zararı tartıya koyduğumuz zaman ben çok fazla gereksinim duymam hocam. Gerek yok ya. Şeyler zaten anabolizanlar yani 1960'larda altın çağını yaşamışlar yani. Altın çağlarını yaşamışlar. Neden yaşamışlar o zamanlar biliyor musun? Para ediyormuş çünkü.
Yani şimdi Evet. adam Pfizer çıkartmış bu oksandrolonu. 60'larda çok güzel para kazanmışlar. Ondan sonra belli bir süre sonra bu ilaçların fiyatları düşüyor. İşte rakibi çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Patenti gidiyor, patenti bitiyor artık. Başka firmaların da bu ilaçları çıkartma hakkı başladığı zaman firma diyor ki artık ben bundan para kazanamıyorum. Yani gerek yok. Ondan sonra firma ilaçları bırakıyor. O anabolizanlar işte o 60'larda filan hakikaten 70'lerde altın çağlarını yaşadılar. Şu anda Zaten hocam evet, bizim vücut geliştirme ile ilgili özellikle olimpiya dediğimiz o arenadaki en iyi vücutçular hep böyle 90'lı yıllarda çıktı hocam. evet, evet, evet. Bu başlamıştı 70'li yıllardan sonra en zirve dönemi 90'lı yıllar. Aynen. Yani adamlar kitap gibi. Tabii. Şu an şu an öyle bir şey yok hocam. Ya şu an hakikaten bu growth hormonu falan işin içine girmesi bayağı bir şey değiştirdi herhalde değil mi yani? Bayağı değiştirdi ama hocam neticede şey oluyor, bu growth hormon neticede büyüme hormonu. Yani bir tek baktığımız zaman aslında bak bir peptit grubundan bahsediyoruz. Bir peptit growth hormonu. Evet. Ya Anabolik sonuçta etkisi olan bir... mesela 70'lere bakıyorum, belleri ince. Daha ince bir bel. Daha ince bir kıl. Oraya geleceğim hocam zaten. Yani neticede growth hormonu cücelik ya da bu boyu uzamıyor, Aynen. gelişimi olmayan çocuklarda veriliyor. Epifiz plakları dediğimiz plaklarla ilgili bir problem. Bizde artık kapanıyor bu. Tabii. Ama biz şey yapıyoruz. Biz bu ürünü alıyoruz. Hem anabolik etkisinden faydalanıyoruz hem de yağ yakımı üzerinde de etkisi var. Aynen. Çünkü insülinle ters çalışan bir mekanizma growth hormon. Şimdi biz şey yapıyoruz, tabiri caizse düz mantık anlatıyorum ben mesela arkadaşlarıma da bunu. Ya diyorum böyle bir sistem var vücutta. Siz growth hormon alınca bunu zorluyorsunuz. Zorladığınız şey de illaki eğilme, bükülme ya da büyüme gerçekleşecek. Hani bu bir tek ayak bilek, ayakta, dilde, dalakta gibi değil. Aynı şekilde diyafram da baktığınız zaman genel dikkat edin, growth hormon çok uzun süreli kullanan kişilerde diyafram hep öndedir böyle. Tabii. Aynen. Göğüs kafesinin hemen altından başlıyor. Evet hocam. Bu problem ondan dolayı çıkıyor. Dediğiniz gibi bel Ama kalınlaşması. çok estetik bir görüntü olmuyor yani. Olmuyor hocam. Maalesef olmuyor. Bir de şöyle bir şey algı oldu artık. Growth hormonu olmadan bir yarışmaya hazırlanılmazmış gibi. Özellikle bizim sektör için bahsediyorum. Herhalde Yani sizin yarışmaların şeylerine göre değişiyor mu? Yani çok ileri profesyonellerle ya da işte bu neydi? Short giyerek bir de yarışma var galiba değil mi? Neydi? men fizik diyorlar. Atletik fizik. Yani bakıyorum mesela fizikler çok farklı birbirlerinden mesela. Yani orayı nasıl anlatabilirsin seyircilere? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Kocaman bisiklet yarışmayla şeyin gibi daha böyle manken tarzında estetik olarak girilen yarışmaların kulvarları farklı herhalde birbirlerinden. Tabii kulvarları farklı çünkü sikletlerde değerlendirme yapılırken örnek veriyorum şortlu dediğimiz atletik fizik olarak ifade edeyim. Fizik kategorisine gelen kişilerde bacak kas grupları genelde şeydir. Diğer slip giyerek podyuma çıkan işte onlara klasik fizik ya da hard body diye ifade ediyorlar. Onlarda mesela bacak, kalça, sırt, omuz yani vücudun bütünü ele alınarak değerlendiriliyor ama atletik fizik dediğimiz kategoride daha çok belin inceliği, sırtın genişliği, omuzların daha böyle dolu olması, simetrik olması buna bakılıyor. Bacakta ağırlıklı olarak atletik fizikte bakılan kalf bölgesi. Evet. Yani değerlendirmeye en son artık bir arada değerlendirme yapılacaksa, kararsız kalınmışsa artık tipinden o kalf dediğimiz o noktaya kadar bacağındaki o kas grubuna bakıyorlar. Burada ayrım bu oluyor. Herhalde sormak istediğiniz soru şu hocam. Şimdi growth hormon güçlü bir hormon. Bunu atletik fizikte olan bir kişi tutup da kullanmak istemez. Yani. Neticede vücuttaki simetri şöyle işliyor. Biz mesela şöyle yaparız. Bir insanın genetik olarak beli kalındır. Evet. O adama yapabileceğimiz en iyi şey lat dediğimiz yani sırtını büyüt, bacakları büyüt, belince gözüksün. Tabii. Baktığımız zaman ama men fizik yarışmacısında beli kalınlaştığı zaman bir tek sırtı büyütebilirsiniz. Yani bacakları orada gösteremediğiniz için ama şöyle bir şey var maalesef ki hocam. Şu anda atletik fizikte yarışan yarışmacıların çoğunluğu neredeyse bu hard body ya da ağır siklet dediğimiz sikletlerdeki adamların
ya da yarışmaya giren kişilerin kür programlarına yakın ağır kürler yapıyorlar. Anladım. Yani burada growth hormonu hepsi kullanıyor artık. Ya %80'i Türkiye'de ucuz ya Avrupa'ya göre. Yani tabii Türkiye'de ucuz olduğu için Avrupa'ya göre, ama yine Türkiye şartlarına göre pahalı. tabii. Yani Pahalı, aslında tüketimi alınması da pahalı, makul değil. yani Aslında biraz şundan kaynaklanıyor hocam. neyden? Spor kültüründe ne vardır? Sert antrenman, sert diyet, tamamen odaklanmak o yarışmaya. Biz artık bu growth vesaire derken bunlarla kolayına kaçma peşindeyiz. Yani bir o var. Aslında bu mucize değil bunlar tabii ki. Diyetinizi, antrenmanınızı iyi yapmadığınız sürece isterseniz yüksek miktarlarda growth alın. Bir faydasını görmezsiniz. Ama bu biraz kolaya kaçma oluyor aslında baktığımız zaman. Bir de şöyle bir problem aklında. Sanki böyle hani işte antrenman yapıp, spor yapıp belli bir yere geliyor ya. Şimdi bunları Evet. kullanarak geliyor. İşte şeyi kullanarak geliyor. Anabolizanları kullanarak geliyor diye düşünüyor. Ondan sonra kendisi mesela müsabakaya bir şey hazırlanacak değil. Tamam, hiç alakası yok bu olaylarla. Hani enjoy diyor ya hani yurt dışında. Hani diyor ben de alayım da bunlarla şey yapayım diyor. İşte vücudumu düzelteyim diyor. Aslında alakası yok olay. Evet. O sizin dedin ya, milimetrik şeylerle uğraşıyorsunuz ya siz. O Evet. milimetrik şeye destek oluyor size. Ama o dışarıdan gören ben de vücudumu güzelleştireyim diye gidiyor growth hormonu kullanıyor ve hiç faydasını görmüyor. Çünkü Yok hocam. onun altyapısı yok zaten bir kere adamda. Yani onu Ya, göremez yani. biz Mesela şöyle de yağ oranı var mesela diyelim adamda. %25 yağ oranı var mesela. Ben zayıflayacağım deyip growth hormonu kullanması mantıklı bir şeymiş şimdi. hocam bu şey gibi oluyor. Kişinin dediğiniz gibi %20 yağ oranı var. Antrenman yapmış. Ben bu hafta çok iyi antrenman yaptım. Hafta sonu bir cheat meal yapayım. Abi bunu hak edecek misin? Ödül yemeği yapmayı hak edecek bir yağ oranın yok bir kere. Tabii. Hani bunu yapmaman lazım mesela. O yağ oranlarında senin bunu yapmaman lazım. Yani ya diyet Gibi hocam. kardiyo dediğimiz hani hareketli sporlar yapmıyor. Ondan sonra ben diyor growth kullanacağım diyor. Ben çok duyuyorum bunu yani. Şeye şaşırıyorum ben. Ya sen ilk önce bir sporunu yap, diyetini yap, sağlıklı beslen filan. Ondan sonra diyorum yani en son böyle olmazsa, değil mi? Haksız mıyım hani orada? Yani Kesinlikle öyle. Şimdi hocam ben steroid kullanmak için 2 sene boyunca hiçbir şey yapmadım. Şöyle herhangi bir kimyasal almadım. 2 sene boyunca inanın ki diyetimi bozmadım. Katı diyet, katı antrenman ve beslenmemden hiç ödün vermedim. 2 sene içerisinde bir kas inşası gerçekleştirdim. Vücudumda bir nasıl derler? Vücudumu belli bir anabolik seviyeye getirdim. Böyle ifade edeyim açıkçası. hedef koymuşsun sen yani. O adamın Hedef koydum. Ben yani profesyonel olarak musabık yarışmalarda yarışacağım için Tabii. ben bunu kullandım. Şimdi çocuk geliyor daha 17-18 yaşında. Evet. Tabii o yaşlarda olan birisi için ilgi çekmek, insanların onu işte vücuduyla, hatlarıyla değerlendirmesi bunların hoşuna gidiyor tabii ki. Hocam diyor ben diyor işte diyor ilaç kullanmak istiyorum. Yarışma yapacak mısın? Yok. Yarışma yapsan dahi o yaşta zaten doğru değil. İkincisi senin bir hedefin var mı? Nedir yani hedefin? Bunu meslek olarak mı yapacaksın? Ne bileyim bir beden eğitimi öğretmenidir ya da bir antrenördür. Mesleğinde belli bir CV katmak için hani yarışma yaptım, milli sporcu oldum. Bunlar önemli oluyor tabii ki. Bunlar da yok. Niye? Ya görüyorum işte videolarda orada burada antrenman yapan sporcu. 3 ayda olacak yani. 3 ayda 6 ayda olacak hemen yani. Tabii öyle diyenler var. 3 ayda ben yapacağım hocam sonra bırakacağım. Daha yapmayacağım. Daha yapmayacağım. Ben istediğim vücudu elde edeyim. Daha yapmayacağım. Sonra şey oluyor hocam. Alıyorlar ürünleri, ilaçları kullanıyorlar. O adelesinde bir dolgunluk oluyor ama o kas inşası değil. Su toplaması. O su. Su. Sonra bıraktıktan sonra vücut bu suyu atıyor. Bırakınca yani şey tabiri var ya. Bırakınca sarkıyormuş diye. Hemen o tabire başlıyorlar. Ben şuna inanıyorum ya. Yani mesela 1960'larda türbinol diye bir ilacı çok kullanmışlar. Bu demir perde ülkeleri yüzücü yarışmalarında, olimpiyatlarda arka arkaya rekorlar almış Ruslar böyle. Ondan sonra tabii diğer ülkeleri falan. Sonra bence 80'lerde yakalandı falan ya. O süreç zarfında Dünya Olimpiyat Komitesi bunları kovalayıp duruyor böyle. Sürekli işte o kadar geliştirmişler ki kendilerini artık mesela. Testosteron kullansan bile onu bile yakalıyor yani. Testosteron kullanıyorsun, bırakıyorsun, adam onu bile yakalıyor. Depi testosterona falan bakıyorlarmış. Burada şey var yani. Şimdi diyor ki yayında da diyor
Tamam diyor, kas lifleri diyor küçülüyor diyor. Hacim küçülüyor ama diyor kas lifi kalıyor diyor. İnce de olsa mesela kadın sporcularda özellikle yüzmede kullanmış. 6 ay bir sene önce kullanmış. Orada kas lifi kalmış ama. Yani tekrar diyor geliştirmeye kalktığı zaman kendini o kas lifin üzerinden tekrar devam ediyor aslında diyor. Ve diyor Şimdi aslında dediğiniz ki o kadar doğru ki hocam. En canlı örneği ben olabilirim bu konuda. Ben bir senedir egzersiz yapmıyorum. doğrudur. Bir senedir egzersiz antrenmanı hiç yapmıyorum. Daha yeni başladım. Bir hafta oldu. Adelem hemen reaksiyon verdi. Tabii, önceden Yani var ya, şimdi doğruyor kanla. Kesinlikle hocam, yani o konuda çok doğru, ama bu işin işte basit olduğunu zannedenler ya da kolay olabileceğini düşünen kişiler sonunda hüsrana uğruyor. Ben mesela konuştuğum zaman da şunu söylüyorum. Yani bizim aldığımız bu ilaçların çoğu kan basıncı, yüksek kan basıncında tutun, karaciğer üzerindeki toksik etkilerinden tutun, yani böbrekten tutun, ya bir sürü hormonal durumlardan bir sürü fonksiyonda etkisi var. Biz bu etkileri minimize etmek için bir kere iyi beslenmek zorundayız. Bir kere bu bizim zorunluluğumuz. Yani bunlardan doğabilecek potansiyel riskleri minimize etmek için zaten müsabık bir yarışmacı ya da profesyonel yapan bu işi ya da hiç bu işte yarışma boyutunda ya da profesyonel anlamda bunu yapma gayreti olmasa dahi sırf vücudunu şekillendirmek için, vücudunu bir forma tutmak için yapan kişiler dahi şunu bilsinler: kesinlikle bu ürünleri kullandıkları zaman iyi diyet yapmaya mecburlar, iyi beslenmeye mecburlar, iyi uyku kalitesi, bir kere buna mecburlar ve kesinlikle iyi antrenman yapmaya mecburlar hocam. Tabii. Yani bu bizim için bir mecburiyet. Hani bu şey değil, gelişim için, her anlamda vücudumuzdaki kas gelişimi için, bizim vücudumuzdaki hormonal denge için her şeyden bahsedebilir. Bu bizim için evet önemli, ama aynı zamanda bu zararları minimize edebilmek için de zorunluluk. Kesinlikle. Yani ne kadar dışarıdan belli vücudumuzda olan hormonal dalgalanmaları ya da değişiklikleri minimize etmek için bazı takviyeler alsak da kötü beslenmeyle beraber bu takviyelerin de hiçbir faydası olmayacak. Ya O yüzden hani mesela ben sütten bahsettik ya hocam, liften. Şeyi görüyorum mesela bizde üreme bozukluğu olan erkeklerde biz testosteron hormonunu bayağı bir arttırıyoruz. Yani adamın testosteronu bazen bir buluyor hakikaten. Ama adam vücudunda hiçbir değişiklik olmuyor. Yani hiçbir değişiklik olmuyor. Yani öyle Evet. duruyor yani. Böyle göbekli duruyor gene yani. Hiç öyle kaslı. Değil mi hocam? Olsa onda olur zaten. Ya olsa ne olur tabii. Yani sonuçta sen spor yapmazsan, diyet yapmazsan, yani bu işin bir ilmini bilmiyle uğraşan bir adamla bir bağlantıya geçmezsen, bir şeyleri hedeflemezsen zaten yani istediğin kadar vücutta testosteron olsun olmuyor tabii yani. Baktığında. Kesinlikle hocam, olmuyor. O bakımdan dediğim gibi bunlar zorunluluk hocam. Ve yani bilinçli kullanım çok önemli. Tabii. Hani Aynen dediğiniz. bu ne kadar olursa olsun, hani en başında da sizle konuşurken, şimdi biz bir hastaneye gidiyoruz. Şimdi biz kendi tahlillerimizi kendimiz yorumluyor öğrendik. Yani kendi bildiğimiz kadarıyla söyleyeyim. Çünkü şöyle bir algı var. Hastaneye gittiğiniz zaman o referans aralıklarının dışında bir aralıkla karşılaştığınız zaman şimdi doktora biz derdinizi anlatamıyoruz. Evet. Yani bu ürünleri kullandık, bundan dolayı olabilir hocam, bir iki ay sonra toparlayabilir. Ve bizde de zaten en büyük problem psikolojik etkiler. Evet. Bir oraya gidip doktorun olumsuz etkisi psikolojik etki. bizi demoralize ediyor hocam. Bizi bitiriyor. O yüzden çoğu kişi var ki doktora gidip tahlillerini bu durumlardan dolayı yaptırmayan kişiler var. Evet. Yani vücutta bir de şöyle bir şey. Vücut anabolikken ve bu ürünleri kullanıyorken bazı hastalıkları tolere edebiliyor. Evet. Ama asıl sıkıntı bıraktıktan sonra başlıyor. Kesinlikle öyle. Bıraktıktan sonra çıkmaya başlıyor bunların zararlı etkileri. Aynen. Kişi de bunu kullanırken bir zararlı etkisini görmüyorsa, doktora da bu problemden dolayı gitmiyorsa sonrasında daha büyük problemle karşılaşabiliyor. O yüzden hani ben size tekrar teşekkür ederim. Yani bu konularla ilgili sorabileceğimiz ve bunlarla ilgili faydalı içerik üretebilen, en azından benim gördüğüm nadir insanlardan, doktorlardan bir tanesi oluyor. Bu önemli çünkü bizim için. Gerçekten bu bizde şey oluyor. Mesela çoğu kişi, ben biliyorum ki buna biz de dahildik belli süreçlerde. Çünkü
biz şeyle başlamadık. Yani merdiven altı spor salonu tabiriyle bahsettiğimiz spor salonlarında biz başladık. Ve orada da git tahlilini yaptır, bir değerlerine bakalım. Sonrasında 2 ay sonra bir daha bakalım. Hangi ilacı kullanmışsın? İşte bu vücutta ne zaman başlar çalışmaya, ne zaman vücuttan atılır? Bunun zararı nedir? Böyle bir şey yok. Kullan. Kullandıktan sonra bitsin. Bittikten sonra kopyala yapıştır bir PCT programı. Hadi devam ediyoruz. Tekrar bir yarışta. Yani bu süreçleri hepimiz yaşadık hocam biz. Ya O yüzden şimdi... bir 10 sene önceki mesela süreçten bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Bir 10 evet tabii hocam. Yani ilk baş 10 sene önceki süreç, ilk başladığımız süreçlerden bahsediyoruz. Sonra bir yerde bir yanlış var yani. Bir sıkıntı var, bir problem var. Sosyal medyada bu kadar yaygın konuşulmuyordu. Ben hani şeyi de gördüm şimdi. Yani o kadar yaygınlaşmış ki. Yani beni mesela İç Anadolu'nun ya da Doğu Anadolu'nun bir ilçesinden arıyor mesela. Yani doğusu batısı kalmamış artık yani. Her yerde var. Her türlü şey her yerde bulabiliriz artık yani. Var hocam var. Ve şöyle açıkçası şimdi bu ilaçları herkesin enzim sistemi kaldırmıyor kesinlikle. Yani kesinlikle herkes kaldıramıyor bu ilaçları. Mesela hele o dozları filan kesinlikle kaldıramıyor. Mesela çocuğun boyu, kilosu işte şeyde bakıyor mesela zaman içerisinde hani alkolikler biraya çok dayanıklıdır ya mesela 10 tane bira içeride bir şey olmaz ötekine verirsin. İşte bir yarım bira içer birden adam darmadağın olur. Karaciğer enzim sistemi yüzünden yani etkilenmiyor. Bu ilaçlar da aynı şekilde hepsi karaciğerde eritiliyor. Bir kısmı böbrekte eritiliyor. Enzim sistemleri değişiyor ve yani şöyle söyleyeyim bu ilaçlar bizi tabii hep sorunlu hastalar denk geliyor. Biz sonuçta doktoruz ya. İşte hani iyi olduğu dönemde gerçekten de sıkıntı olduğu zaman da geliyor. Hani bunların en azından ben şöyle düşünüyorum. Bütün dünyada kullanılıyor bu ürünler. Evet. İllegal. Amerika'da da illegal. Türkiye'de de illegal. Rusya'da da illegal. Her yerde kullanılıyor. Her yerde yayılmış bir şekilde ama hiç olmazsa diyorum insanlar kullanırken bazı riskleri ya da ne yaptığını bilmesi lazım. Vücuduna aldığı yani şimdi gidiyorsun yoğurt yiyorsun işte her yerde diyor yoğurt şöyledir yoğurt böyledir. Biz sütü konuştuk yani. Süt ne kadar masum kalıyor bunların yanında baktığınız zaman yani. Evet. Ama sütü al internete gir saatlerce videolarını seyredersin. Şöyle zararı var böyle zararı böyle yayınlar yapıldı. En azından bunları kullanırken ne olacağını ne biteceğini vücudunda neler değişiklik olacağını bilmesinde fayda var yani bir insan. Bu konuda özgür kesinlikle olmak. Kesinlikle hocam dediğiniz gibi süt konusunda olduğu gibi yani süt tamam hani tek kelime süt zararlı. Zararlı da neden zararlı? Ya da faydalısı niye faydalı?